Şok olacağınız 7 arkeolojik keşif. Oku çocuğum, çok uzaklardan sana henüz ulaşan geçmişin ve geleceğin sırlarını oku. İnsanoğlu ebediyetten bugüne sadece burada yaşamadı. Birçok yerde, birçok zamanda, birçok dünyada yaşadı. Her birinin arasında karanlıklar perdesi vardı. Ve şimdi kapılar açılacak ve başlangıçtan beri var olan tüm karanlık tüneller aydınlanıp görünecekler. İnancımız bize sonsuz yaşamı öğretti. Togrul hoş Şimdi geldin. ebediyeti sonun ve başlangıcın olmadığını anladık. Bu sonsuz bir daire. Bu nedenle çember yasasına göre eğer tek bir şey doğruysa öteki her şey de doğrudur. Bu cümleler Mısır'ın sayı. Ölüler kitabında Teşekkür ederim. geçiyor. Ve Kutupsuz ayı teşekkür ederim 13 ay için. Ozurek sen de hoş geldin. Pardon durdurdum. Geri alıyorum kutupsuz ayı, çok sağ ol 1 yıl için. bu cümleler Mısır'ın Ölüler kitabında geçiyor. Ve bu kitap aslında Sıradan piramit işte. duvarlarındaki, lahitlerdeki ve çeşitli papirüslerdeki kayıtlarda bulunan yazıtların derlenip bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Milattan önce 1500'lü yıllarda antik Mısırlılar tarafından yazılmaya başlanan bu yazıtların tek bir amacı vardı: ölen insanlara yol göstermek. Öyle ki antik Mısır'da ölen kişinin mumya bezine, lahitine veya kefenine bu yazıtlardan ilahiler yazılarak öteki dünyaya uğurlanırdı. Ölen kişinin mezarındaki bu yazıları okuyarak huzur bulacağına ve bu yazıların ona öteki dünyada yol göstereceğine inanılırdı. Ayrıca yazılarda öteki aleme geçildikten sonra Tanrı'nın huzuruna çıkılması için yapılması gerekenler de anlatılıyor. Tüm bu aşamaları geçen ölen kişi ise en sonunda Osiris ve Vay be. 42 yargıcı tarafından Yep. hayatlarında yaptıkları şeylerle yargılanmaya başlıyor. Yazıtlara göre eğer insanın kalbi tüyden daha hafif ise geri dönmemek üzere Osiris'in krallığına kabul ediliyor. Bu şeyde vardı. Bir tane çizgi film vardı biliyor musunuz? 500. 500. Ne yapıyorsun? Bir tane Tutankamon muydu? Bir tane çizgi film vardı ya. Neydi onun adı ya? Onda vardı. Ancak kalp tüyden Zaten daha bir tane ağır var öyle çizgi gelirse ruh tekrardan başka bedenle dünyaya geri gönderiliyor ve tekrar sınava sokuluyor. Reenkarnasyon. 1836 yılının 5000. Ne 5000 mi? Haziran ayında İskoçya'daki Arthur Seat Sen- tepesinde tavşan avlamak isteyen bir grup köylü çocuğu, tepenin kuzey tarafında 3 tane levhanın arkasına gizlenmiş küçük bir mağara keşfettiler. Yabani hayvan ini olarak düşündükleri bu küçük mağaraya giren çocuklar, içeride mağara duvarına 3 sıra halinde dizilmiş ve çivilenmiş 17 minyatür tabut buldular. Bu tabutların 16'sı 2 sıra halinde 8'erli olarak sıralanmıştı. 3. sırada ise tek başına 17. tabut duruyordu. Tabutların her birinin içinde ise tıpkı bir insan gibi giydirilmiş küçük insan figürleri bulunuyordu. Voodoo Bu shit mi? figürlerin detayları oldukça iyi oyulduğu için Bunun araştırmacılar tahmini bunu gerçek yapan yaratıcı var. kişinin bir ayakkabıcı olduğundan şüpheleniyor. Bazıları bu insan figürlerinin büyücülük için yapıldığını söylerken, bazıları da eskiden bu bölgede kaybolmuş olan insanların sembolik bir şekilde gömüldüğünü iddia ediyor. En ilginç teori ise seri cinayetlerle ilgili. Öyle ki bu tabutların İskoçya'nın ünlü seri katilleri Burke ve Hare tarafından öldürülen 17 kişinin ruhlarını susturmak ve huzura kavuşturmak için yapıldığı iddia ediliyor. Elbette ki olayın aslı kimse tarafından bilinmiyor. Allah Allah. Dünya üzerinde çok garip gerçekten şimdiye ya. kadar yüzlerce yeraltı Bu tüneli hakikaten ve çok şehri garip bu arada. bulunmuştur. Bakmıştık ya. Kapadokya'da bulunan derin kuyu yeraltı şehri ise şimdiye kadar keşfedilen en büyük yeraltı şehridir. Ve burasının keşfedilme öyküsü ise bir hayli gariptir. Abi Kapadokya'da zamanda yaşayan adamların kafası çok iyiymiş bence ya. Peri bacaları falan, sonra yeri kazmış herifi 500 metre falan. Bunlar çok kırmışlar bence o yüzden. Öyle ki Açıklamam bu sayede. 1960'larda evinin bazı bölümlerine tadilat yapan bir köylü evindeki bir duvarı yıkmasıyla beraber karşısında bir mağara girişi Kolay bulur. gelsin. Parodi şarkı yaptım, izlemek istersen şuraya bırakıyorum. Amp noktalı virgül diyez işareti x29. Şarkı bakmıyorum. Arifex reklam olarak.
Lütfen bana birazdan sövme. Çünkü bunu da çok yaşadım. Önce korkan ancak daha sonra merakına yenik düşen bu köylü eline fenerini kaptığı gibi mağaranın içine girer ve etrafı incelemeye başlar. Köylü içeride çeşitli yaşam alanları, ibadethane, Niye aşağıda yaşıyorlar? Tepede yaşasalar ya. Bir şeyden kaçıp girmişlerdir oraya bence. Keyfini aşağıda yaşamıyorlardır ya. neler ve onlarca hücre ile karşılaşır. Bunun üzerine de yetkililere haber vererek olay yerine çağırır. Ve yapılan araştırmalarda burasının bir Belki mağara değişiyorlar, değil, ne bileyim. terk edilmiş bir Keyfine. yeraltı şehri olduğu anlaşılır. Eskiden yaklaşık 10 bin Serindir. kişinin yaşadığı bu yer toplamda 17 kattan oluşuyor. Günümüzde ise sadece 4 katı gezilmeye açık. Sadece bir kişinin sığabildiği bu Oğlum o gezilmeyen katlarda büyük ihtimalle şeytan cesetleri var. Ve melek cesetleri var. tüneller küçük odacıklara, yemek alanlarına, kiliselere, su kuyularına ve toplantı odalarına bağlanıyor. Efsaneye göre bu yeraltı şehri yüzyılın başlarında Kaan, Roma rica İmparatorluğu Destek benim ikinci adım. 2 yıl olacak daha beni tanıyamamışsın. Ayıp değil çünkü bana de ki 2 yıldır madem buradasın çete gelsene mal de bana. İyi yayınlar seviyorum sizi. Madem 2 yıldır buradasın chat'e gelsene mal. Teşekkür ederim. Tanıdım bu arada. Onun aslında ama chat'e zulmünden yazmayın kaçan çünkü. ilk Hristiyanlar tarafından yapılmış. Ayrıca bir söylentiye göre Kapadokya bölgesindeki 36 yeraltı şehri ile Derinkuyu yeraltı şehri birbirlerine kilometrelerce uzunluktaki tünellerle bağlıdırlar. Çok garip bu olay. Şey diyorlar bir de teori, ya her böyle açıklanamayan şeyin bir de şeyi vardır ya, komplo teorisi. Tepeden melekler savaşıyorlarmış. İnsanlar da saklanmak için yerlerin altına sığmışlar falan diyorlar ya da. Girilmeyen katlara nasıl giriyor biliyor musun? Mikrodalga fırın var bir tane. 30 dereceye 8 dakika ayarlıyorsun. Rosetta taşı, Mısır'da bir kale yapımı için temel kazan Napolyon Bonaparte'ın askerleri tarafından 1799 yılında bulunmuştur. Yaklaşık 960 kilogram ağırlığında olan bu taş, insanlık tarihi için çok önemli. Çünkü bu taş, Mısır hiyerogliflerini anlamamızdaki kilit rolü üstlendi. Shit. Öyle ki Rosetta taşı keşfedilip ele geçirilene kadar modern çağdaki hiç kimse Mısır yazısı hakkında en ufak bir bilgiye sahip değildi. Hatta bazı insanlar bu sembollerin öylesine çizilmiş olduğunu, sembollerin bir anlam taşımadığını düşünüyordu. Hangi mal öyle bir grafiti yapmışlar sanmışlar gerçekten ya. Kim bu? Yani Elbette modern dil bilimciler bunun böyle olmadığını biliyorlardı. Ancak ellerinde bu gizemli dili çözmelerini Sallamışlar sağlayacak böyle. bir çeviri ya da bağlam yoktu. Bu yüzden bir şey yapamıyorlardı. İşte bu noktada Rosetta taşı keşfedildi. Rosetta taşının üzerine yazılan metin 3 ayrı dilde yazılmıştı ve yazılan bu diller ise hiyeroglif, demotik ve hiç unutulmamış olan antik Yunancaydı. Araştırmacılar Oh shit. Rosetta taşındaki antik Yunanca ile yazılan metinle hiyeroglifleri karşılaştırdığında bu ölmüş dili tekrar canlandırmış oldular. Bu sayede o güne kadar gözümüzün önünde duran ancak okuyamadığımız yüzlerce gizemli belgeyi tekrar okumaya başladık. Çok Eğer ilginç yalnız Rosetta ha. taşı olmasaydı hiyeroglifler bugün bile çözülememiş olabilirdi. Doğu bir yıl hoş geldin, teşekkür ederim. 2015 yıl. yılında Hoş geldin, İngiltere'deki hoş geldin. Birmingham Üniversitesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bazı bölümlerini taşıyan ve oldukça eski olan bir kitap bulundu. Ve bu kitap ilginç bir şekilde yaklaşık 100 yıl boyunca üniversite kütüphanesinde fark edilmedi. Koyun veya keçi parşömenine yazılmış olan kitabın kökenini merak eden bir doktor öğrencisi ise kitabın parçalarını inceledikten sonra karbon testi yaptırmaya karar verdi. Sonuçlara göre parşömenin %95 olasılıkla 568 ila 645 Ne? yıllarından kalma olduğu tespit edildi. Bu da kitabın en az 1370 yıllık olduğunu gösteriyor. Üniversitenin Hristiyanlık ve İslamiyet dalı öğretim üyelerinden Profesör David Thomas da bunu yazmış olan şahsın o dönemde yaşamış ve Muhammed peygamberi görmüş, hadislerine de tanıklık etmiş olabileceğini belirtiyor. Kur'an'ın en eski örneklerinden olan ve Kur'an'ın 2/3'ünü barındıran bu kitaba Zaks, internet hoş ortamından erişebilir ve okuyabilirsiniz. Jijiz, hoş geldin. Jax.
Yaklaşık 2200 yıl önce Demir Çağ'da yaşayan Keltler kendi topluluklarından olan bir kadını bir ağaç kütüğünün Kimse içine fark etmemiş 100 gömmüşlerdi. yıl. Bir koyun yünü, bir şal ve bir koyun derisi paltoyla ve birçok hediye ile gömülen bu kadın muhtemelen çok sevilen bir kişiydi. Çünkü kabaca 40 yaşında olan bu kadın mavi, sarı ve kehribar renkli kolyelerle, bronz bileziklerle ve diğer birçok aksesuarla gömülmüştü. Mezar kalıntılarının analizine dayanarak arkeologlar bu kadının yaşamı boyunca çok az bedensel iş yaptığını keşfetti. Nasıl ya? Dahası kadının dişlerine yapılan analiz nişastalı ve şekerli yiyecekleri yemeyi sevdiğini gösterdi. Bu mezarlık İsviçre'nin Zürih kentinde bulundu ve Ağacın şimdiye içinde kadar mi? İsviçre'de keşfedilen en eski mezarlıklardan biri olma özelliğini taşıyor. What the fuck? Tibet'teki kız var bir de, evet, o birebir saklanmış değil mi buzda? Tutankamon milattan Myflix, hoş önce geldin. 1332 ile 1323 Meow. yılları arasında hüküm sürmüş ve çok genç yaşta ölmüş bir firavundur. 18. hanedanın son Shit, üyesi tek. olan Tutankamon, Sıcak. antik Mısır'ın en güçlü kraliyet ailelerinden birine dahildi. Onun ardından tahta geçenler Tutankamon adını tarihten silmek için çok çabalamış ancak Aman, başarısız olmuşlardı. Tutankamun hakkındaki en önemli sorulardan biri ise Firavun'un çok erken yaşta hayatını kaybetmesinin arkasındaki sebeptir. Öyle ki bugüne kadar genç Firavun'un ölümü hakkında birçok teori ileri sürülmüştür. Bazı Mısır tarihi uzmanları Tutankamun'un merhaba. atlı arabasından Bir düşerek oyun yazıyorum. öldüğünü Rica etsem linkten indirir misin? Cusakası yapanlar çok sikici. Bir dalga var, bu enayilik var burada. Delilik ve dahilik arasında ince bir Ya ne alaka bir oyun yapmanla? savunurken Düşünsene, diğerleri ev olayın yapmak ardında için ağacı tam ortasından kesiyorsun, tatsız olurdu. Evet, ceset çıkıyor bir anda. komplo bulunduğuna inanıyordu. Fakat Tutankamun'un genç yaşta ölmesinin sebebi bunlardan hiçbiri değildi. Firavun'un Neymiş? ölümü ailesindeki kalıtsal bir hastalıktan kaynaklanmıştı. Bu hastalığın sebebi ise kardeşler arası evlilikten kaynaklanıyordu. Hep ensest. Öyle ki eski Mısır'da Niye? kardeşler arası evlilik normal karşılanıyor The ve fuck? Firavun soyundan gelen herkes kardeş evliliği yapıyordu. Böylece soylarını saf tutmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla bunun sonucu olarak Firavun soyundan Ya değil mi, adam tanrıyım diye anlatıyor, sonra akraba evliliğinden ölüyor. Bunlar öyle ya, Firavun tanrı olduğunu söylüyor. Aynen, sonra akraba evliliğinden ölüyor. Çok iyi. Yayıncı yapar atıp destekleyenler maldır. Bu arada am noktalı virgül diyez işareti gelen- X28. Çok teşekkür Am ederim. noktalı Kişilerde- virgül diyez Dur o. işareti Bak, X29. ampı karıştırma. Her şey yap, ampı karıştırma. bazı kalıtsal hastalıklar ortaya çıkıyordu. Örneğin üzerinde DNA testleri yapılan Tutankamun, Köhleriki olarak anılan bir çeşit kemik erimesi hastalığına sahipti. Bu yüzden Tutankamun'un bir ayağı sakattı. Genç Firavun'un mezarında bulunan 100'den fazla baston ise onun gerçekten de yürüme zorlukları çektiğini ortaya koyuyor. Yazıklar Ayrıca adama. genç Firavun'da büyük ihtimal Oğlum, genç Firavun'da gamer kafası var ha. Tam bir gamer kafatası bu. Kulaklık şeyi bak, aynı. Headset takıyormuş lan zamanında. yarık dudak, eğri kafatası ve zayıf bağışıklık gibi bazı problemler de bulunuyordu. Tüm bu rahatsızlıklar Tutankamun'un erken yaşta ölmesine sebep olmuş Tyler Van Firavun'muş. olabilir. Og. God damn. Aynı ben ha. Aynı ben.